Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Aynı zamanda 29 Ağustos'ta bir dönüşüm atölyemiz var. 3 gün sürecek. Hayatınızda değişim ve dönüşüm kapılarını açabilmek için, değişim ve dönüşümü nasıl başlatmanız, hangi alanlara bakmanız gerektiğini görebilmek adına bu çalışmaya katılabilirsiniz. Aynı zamanda EFT, JAZ, Detailing başta olmak üzere birçok çalışmayı da gerçekleştireceğiz bu atölye ile beraber. Dileyen arkadaşlarım WhatsApp'tan bilgi alabilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde evrensel enerji kartı kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş. Geçmişinden kaçmayıp yüzleşmenin sınavını vermektedir. Tavşan metaforu olarak geliyor. Nefsini yenerek galip gelen, hür olan, akıl ile geleceği kavrayan. Evet, ciddi şekilde sıkıntılı bir hayatı olmuş olabilir aklınızdaki kişinin. Zorlu yollardan geçmiş olabilir. Ancak şu an enerjisinden baktığımızda burada alması gereken dersleri yavaş yavaş almaya başlayan bir enerji olarak geliyor. Daha böyle stratejik davranmaya çalışan, daha akıllıca davranmaya çalışan ve daha çok böyle nasıl söyleyelim, bağımsızlığını ilan eden, özgür olma fikrini tam olarak hayatına empoze eden biri olarak geliyor diyebiliriz. Kendi inisiyatifini aldı, ben diyebildiği bir enerji içerisinde bugün. Bağlantı, adalet, kurban. Özellikle bir bağlılığı varsa evlilik olabilir, bir beraberlik olabilir. Bu konuda bazı adaletsizlikler yapmış olabilir. Biraz vicdani bir muhasebe içerisinde diyebiliriz aslında aklınızdaki kişi için. Şimdi güçlü bir durum için dinliyorsanız, böyle bir durumun içerisindeyseniz eğer karşı tarafa karşı yapılan haksızlıkla ilgili kendine kızdığı bir sürecin içerisinde, yani daha doğrusu şöyle söyleyelim, karşı tarafa haksızlık yaptığını düşünen bir enerji içerisine geliyor aklınızdaki kişi. Ve burada aslına bakarsanız iki taraflı olarak da, şimdi örnek olarak evlidir ve siz bazı konularda harekete geçmesini istiyorsunuzdur ama şu an elim kolum bağlı bir şey yapamam dediği bir durumun içerisinde olabilir. Genel olarak karşı tarafa karşı yapılan bir adaletsizlik olduğunu, kendi tarafından yapılan bir adaletsizlik olduğunu ama burayı düzeltebilecek, burayı değiştirip dönüştürebilecek güce sahip olmadığını düşünen bir enerjisi var. Doğmak, teklif ve hissizleşmek. Şimdi olmak istemediği bir alanda devam eden bir durumu var. Yani işte dediğim gibi örneğin evliyse evliliğini devam ettirmek istemiyor ama bunu bitirebilecek güçte değil. Ya da ona göre bunu bitirebilecek bir durum yok. Ya da nasıl söyleyelim, şartlar bunun için elverişli değil diyelim. Öyle diyelim. Bunu yapamayacağını düşünen bir enerjide ama bunu düşünürken size karşı da adaletsizlik yaptığını düşünüyor diyebiliriz. Farklı bir bağı var karşı tarafla ilgili. İster eş olsun, ister siz evli olun, karşı taraf partner olsun, fark etmiyor. Yani burada karşı tarafa karşı bir sorumluluğu olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Kartlarım görünmüyor sanırım ama şöyle yapalım. Bir sorumluluk bilincinde olan bir aklınızdaki kişi var burada. Daha çok böyle o kurban bilincinden çıkmayı tercih etmiyor şu an için. Daha çok duygularını bastırmak ve hissizleştirmek istediği bir sürecin içerisinde. Teklif kartıyla beraber yapılan o adaletsizliği ortadan kaldırabilmek adına bazı tekliflerle gitmek istiyor olabilir. Ya da örneğin boşanmakla ilgili bir durum vardır. Boşanma davasıdır. Karşı tarafında çıkarına olacak bir teklifle karşı tarafa gitmek istiyor olabilir. Yeni bir başlangıç yapma isteği var. Şimdi bakın burada şöyle bir durum var. Şimdi burada dedik ya, nefsini yenerek galip gelen. Şimdi buradaki enerji şu örnekle daha net olabilir
diye düşünüyorum. Şimdi diyelim ki aklınızdaki kişinin anne babasının evliliğinde sıkıntılar vardı. Diyelim ki baba başkası için anneyi bıraktı ve bu kişi annesiyle beraber çok zor bir süreçten geçti. Bırakan bir baba ve zor süreçten geçen bir anne çocuk var örnek olarak. Şimdi bu kişi şu an örneğin bir evliliği varsa, bir çocuğu varsa ya da bir evliliği varsa ama mutlu değilse, sizinle olmak istiyorsa, ama burada o geçmişte yaşadığı durumları bildiği için karşı tarafı bırakmak istemeyen, karşı tarafı zor durumda bırakmak istemeyen, kendi yaşadığı şeyleri bu kişinin ve çocuk varsa çocuğun da yaşamasını istememesinden kaynaklı kendinden ödün veren bir enerji ortaya çıkarıyor. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi burada örnek işte yok karşı tarafı şey yapıyorsun da bu tarafı şey yapıyorsun. Bunlara hiç girmeyin. Ben yargılayarak aktarmıyorum. Herkes kendi durumuna göre alsın lütfen. Kesinlikle buna girmeyin. Böyle bir benim için doğru yanlış gibi bir şey bu alanda yok. Herkes kendi sınavını verir. Herkes kendi tekamülünde yol alır. Bu yüzden de burada biraz kendine göre adaletli ve doğru olanı yapıyor. Ama içte kendini bastırmak zorunda kalıyor. Ben de bir an korumaya geçtim nedense kendimi ama karşı tarafla ilgili değil de. O kadar çok farklı yorumlar geliyor ki. Ya şimdi birçok arkadaşıma garip geliyor olabilir ama şimdi aynı şey gibi hani yargılamayın diyoruz ya. Arka planda olanı bilmiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey. Örneğin WhatsApp'ta şifa grubu var. Kartlarımı hazırlarken onu da aktarayım. Şimdi şifa grubumuz var. Orada işte en son 200'e yakın kişiydik. En son hatırladığım. Neyse. Şimdi mesela orada bir şey olduğunda oradan ya da YouTube'dan arkadaşlarım sorular soruyor. Ben hiçbir zaman şey yapan biri değilim. Bunun için danışmanlık alın, şunu yapın, bunu yapın diye. Biri bana bir şey soruyorsa bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü öncelik her zaman kişi kendi alanını kendi düzeltebiliyorsa harika. Kişinin kendi bakış açısı ya da bilgisi yetmediğinde destek alması gerektiğine inanıyorum. Öyle söyleyeyim. İşte ben birçok kez cevap veririm. Bazen hemen cevap verebilirim. Bazen hemen cevap veremeyebiliyorum yoğunluktan. Ama cevap veririm. Bilgi de aktarırım. Şunu yapın, bunu yapın. Bilgilerini de aktarırım. Ya gecenin ikisinde aranıyorum. Şimdi yani gecenin ikisinde ben kendimi düşünüyorum. Şimdi kimi ararım? Çok zor bir durumda kalırım. Sağlıkla ilgili bir şey olur ya da güvenliğimle ilgili bir şey olur. O zaman yakınlarımı ama en yakınlarımı ararım. Gecenin ikisinde bir şey sormak için ya da danışmanlık için aramak o kadar farklı bir bakış açısı ki. Yani burada yani öyle bir alanın içerisinde kalıyorsunuz ki gecenin ikisinde bir kişiyi arama isteği içerisinde olmak ve daha sonra siz belki 10 kez 20 kez yardımcı olmaya çalışıp bilgi aktarmış olmanıza rağmen gecenin ikisinde aramamanız gerektiğini ilettiğinizde sizin yaptığınız her şeyi sıfırlayarak size kötü şeyler söyleyen kişiler olduğunu düşünün. Şimdi bu tarz şeylerle karşılaşıyorum. Yorumlarda olmayacak. Yani ben de bir YouTube kullanıcısıyım. Her alanda faydalanıyorum YouTube'dan. Beğendiğim şeyler oluyor, beğenmediğim şeyler oluyor. Beğendiklerime genellikle yorum yapıyorum. Emeğine saygı duyup herkes aslında yorum yapıp ya da beğenmeye çalışıyorum. Beğen tuşuna basmaya çalışıyorum. Çünkü emek harcıyor. Benim beğenip beğenmemem çok da şey değil. Ama o kadar çok gereksiz yorum oluyor ki yok tırnağında bilmem neyindi, şuyundu, buyundu. Konuşuyorsun diyor. Ya ne yapmamı bekliyorsun? Açılım yapıyorum. Ne yapmamı bekliyorsun? Konuşmayıp ne yapmalıyım? Gibi. O yüzden arka planda ne olduğunu bilmeyebiliriz. Her şey için geçerli. Yani ay takma. Bu böyle bir şey değil. Umarım anlatabildim. Geçiyorum burayı. Hemen başlayalım. Öyle de kendi dertlerimi de anlatmam gerekiyor. Çok güzel bir enerji oluştu. Yeri gelmişken hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle her videoma emeğime saygı gösterip yorum yapan belli arkadaşlar var. Hiç es geçmiyorlar. Tek tek hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetli benim için. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. O kadar güzel şey yazan arkadaşlarım var.
Burada bir hayatı paylaşıyoruz. Beraber yol almaya çalışıyoruz. Benim için herkesin mutlu olduğu bir hayat, hayalimdeki hayat. Çünkü mutluluk, bolluk, bereket paylaştıkça artan bir enerji. O yüzden bırakın kalpteki kötülükleri, eleştirmeyi, onu mu dedi, yanlış mı telaffuz yaptı, şunu mu yaptı, bunu mu yaptı. Mutlu olmaya, kendi hayatınıza da mutlu olmaya odaklanın. Yani bu evren sevgi üzerine kurulmuş bir evren ve biz negatifliklerle uğraşarak bu güzelliği, bu cenneti yok sayıyoruz, görmezden geliyoruz. Lütfen kendi hayatınızda da bırakın, negatif şeyleri bırakın geride. Her şeyin bir çözümü vardır. Güzelliğe baktığınızda güzelliklerin arttığını göreceksiniz. Dedim, devam ediyorum, çok konuştum. Şimdi bugün hayatında neler olabilir dediğimizde, şimdi iş hayatında biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde bazı şeyleri kaybetme korkusu var iş hayatında. Şimdi asa ikilisi, değnek ikilisi ikilemlerin olduğunu gösteriyor bize. Buradaki ikilemler bir karar vermesi gerekiyor olabilir. İş hayatıyla ilgili vereceği bu karar da onun için biraz riskli olabilir. Ya da burada atacağı adımın sonuçları artı da olabilir, eksi de olabilir. Ama sistem onu ciddi şekilde zorluyor. Burada biraz kaybetme korkusu yüksek diyebilirim iş hayatında. Maddi kayıp olabilir, işin kendisi olabilir. Ya da farklı bir durum olabilir. Ama burada şunu söylemeden geçmeyelim. Mansa ikilisinde şöyle bir anlam da vardır. Güvenli alandan çıkmak istememek. Bilinçaltı o kadar etkilidir ki kişide ilerlemesi için gelen fikirlere hep ya tamam senin yerin burası iyi. Sen burayı biliyorsun. Şimdi adım atacaksın, işini büyüteceksin, bilmem ne yapacaksın, çok para kazanacaksın da ne olacak gibi birçok bahaneyle kişinin ilerlemesine engel oluyor olabilir. Burada güvenli alandan çıkma korkusu var, çıkamama durumu var. Bu da birazcık korkuları daha da böyle arttırıyor diyebiliriz iş hayatında. Şimdi sizin arasındaki ilişkide neler olabilir dediğimizde güzel geldi. Para sekizlisi, tılsım sekizlisi çabalamaya başlamaktır. Bir işte ustalaşmaktır, emek harcamaktır. Şimdi aranızda yaşanan durum her ne olursa olsun sadakat ve bağlılıkla ilgili size bunu tam olarak hissettirememiş olabilir aklınızdaki kişi ama bunu hissettirebilmek adına cidden çabaladığını söyleyebilirim. Şimdi burada şöyle ama onun bakış açısına göre çabalıyor. Onun bakış açısına göre emek harcıyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bazı insanlar böyle nasıl söyleyeyim sürekli dışarıdadır. Mesela dışarı çıkar. Akşamları hiç evinde oturmaz mesela. Örnek olarak veriyorum. Hiç ev içerisinde bulunmaz. Ama hayatına biri girer ve bu kişi çok fazla böyle dışarıya çıkmayı sevmeyen biridir. Bu kişi için daha çok evde vakit geçirmeyi tercih eder örneğin. Bu uzaktan baktığımızda ya ne var bunda diyebiliriz ama diğer kişinin tarafından baktığımızda, diğer taraftan baktığımızda da o kişi için onun hayatına göre önemli bir adımdır. Onun hayatına göre fedakarlıktır ya da ekstra bir çabadır. Böyle değerlendirmekte fayda var. Çünkü birçok arkadaş buraya hayır hiçbir şeye çabalamıyor diyecek olabilir ama kendine göre çabalıyor. Özellikle şimdi burası biraz herkes uymayabilir ama sadakatle ilgili konularınızda farklı bir partner ya da üçlü bir durumun içerisindeyseniz eğer bu alanda da çabalıyor. Öyle söyleyeyim. Aile hayatıyla ilgili neler yaşayabilir? Şimdi burada çok yorgun olduğu bir süreç var diyebilirim aile hayatında. Değnek dokuzlusu yaralanmaktır, çok fazla çabalamaktır, savaşmaktır, zorlanmaktır. Şimdi çok ciddi şekilde yıprandığı bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir aile hayatıyla ilgili. Burada değişim ve dönüşümün olması gerektiğine dair inancı var. Bir kart alayım daha da netleştirelim burayı. Evet, bazı bitişlerle ilgili aslında bir taraftan da bitmesi gerektiğine dair de inançları var. Kendiyle çalışan bir enerjisi var aile hayatında. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Hatta karşı taraf evli olabilir. Burada kendiyle savaşıyor. Onun değer yargıları ya da biraz önce dediğim gibi bir durum yaşadıysa örneğin orada devam ettirilmesi gereken bir durum olarak orayı görüyor ama içte çok ciddi şekilde zorlukların olduğunu söyleyebilirim. Zor bir süreçten geçiyor. Şu an daha net şeyi anlayabiliriz. O kendini seçmek. Aslında bunun için çabalıyor. Bu alanda kendine göre doğru olanı yapıyor.
Ama işte dediğim gibi her zaman baktığımızda o doğru olan, siz belki hayır mutlu olmak için adım atmıyor diye düşünebilirsiniz ama onun o bilinçaltındaki o tarafı değerlendirdiğinde aklınızdaki kişi onun için en doğru olan hareket bu olabilir. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi bakalım sizin enerjileriniz nasıl? Tılsıması. İletişim, haberleşme, araştırma, stalklama, sağlıkla ilgili konular. Bu aralar çok fazla sizin ruhu olarak geliyorsunuz. Olaylar netleşemiyor, bilinmezlik ve sonunu kestirememek sizin ruhu mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Yani burada belirsizlikler sizi çok ciddi şekilde zorluyor diyebiliriz. Özellikle iletişiminiz hiç yoksa iletişime geçme isteğiniz çok çok yükselecek günün enerjisinde. İletişim varsa da bir arayış içerisindesiniz. Bir şey bulmak istiyorsunuz ya. Sanki böyle bir fırsat elinize geçsin isteği içerisindesiniz. Buradaki durum her neyse artık açık aramak gibi ama. Hani şey gibi yani belki bitirmek istiyorsunuz da ilişkiyi bitiremiyorsunuz. Bir şey arıyorsunuz. Bulsam orada bitireceğim diyorsunuz. Ya da bu şey de olabilir tabii karşı tarafın işte örneğin üçlü bir durum varsa üçüncü kişiyle ilgili bir şey arayıp bulmaya çalışmak da olabilir. Bir şey bulmak istiyorsunuz ama. Bu belirsizlik sizi ciddi şekilde yoruyor. Şimdi dönüşüm, sevgi boyutuna geçiş, işaretler, ara verme, hayır kartı ve aile kartı. Hayatınızda ciddi şekilde dönüşüm istiyorsunuz, değişmek istiyorsunuz. Artık gerçek sevgiyi hissetmek istediğiniz bir süreçtesiniz. Burada şeyi çok hissettirdi ama kartlar. Sanki bu kişinin sizi mutlu etmeyeceğine inanan arkadaşlarımın sayısı çok fazla. Yani ben biliyorum aslında olmaz bizden ama gibi bir şey var burada, enerji var. Birçoğunuz için en azından. Sistem sizi uyarıyor. Bu işaretleri almaya niyet edin lütfen, görebilmeye niyet edin. Şu an bir süredir görüşmüyor olabilirsiniz, bir ara vermiş, bir durmuş olabilirsiniz, sakinleşmeye çalışan enerjilerde olabilirsiniz. Sistem de size diyor ki dur, bir dinlen, kendine bak, değişip dönüşmek için neler yapabilirsin değerlendir. Sevgiyi almak ve vermek konusunda blokajlarınız olabilir. Özellikle mesela size şu söyleniyor olabilir çevrenizden. Yani ne yapayım da inan. Ne yaparsam inanacaksın benim seni sevdiğime gibi. Gerçekten sevilmeyen, ailede sevilmediyseniz, çocukluk aşamasında, çocukluk döneminde sevilmeyen bir çocuk olduysanız eğer, böyle düşündüyseniz eğer ya da bunu ilerleyen zamanlarda hissetmek çok kolay olmayabiliyor. Bu alanda ciddi çalışma yapmanız gerekebilir. Sevgisizlik, sevgi ve korku derler. Bu hayattaki duyguların, sevginin karşılığı korkudur derler. Sevgi olmadığında korku çoğalır ve karanlığa doğru çekilir insan derler. Aslına bakarsanız her şeyin özü sevgi. Bu evrende sevgiden oluşturulmuş. Temelinde sevgi var. Bunu hissedemiyorsanız, sevilmediğinizi düşünüyorsanız genel olarak burada çalışma yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Çocukluk döneminde anneyle güvenli bir bağlanma kurulamamış olabilir. Şartlar da el vermemiş olabilir. Sadece anne kaynaklı olmayabilir ama örneğin küvezde kalmışsınızdır. Erken doğum olmuştur. Doğum sırasında sorunlar çıkmıştır. Ya da anneniz size hamile kaldığında çok da böyle çocuk bekleyecek bir süreçte değildir ya da çocuk büyütebilecek bir süreçte değildir ya da hamileliği rahat geçecek bir süreçte olmayabilir. O yüzden belki aldırmayı düşündü, belki üzüldü bu bebek haberini aldığında vesaire. Yani altında çok şey olabilir. Ben sadece örnek olarak aklıma gelenleri aktarıyorum şu an. Özellikle böyle bir alanınız varsa, böyle hikayeler varsa bir de marifet gibi anlatırlar. Ben seni beklemiyordum. İşte ben seni istememiştim gibi. O kadar büyük bir yara açar ki insanda bu. Belki farkında olmayan arkadaşlarım da olabilir. Böyle şeyler duyduysanız çok iyi kendinizi analiz yapın derim. Sevgiyle ilgili, özellikle ikili ilişkilerle ilgili sorun yaşıyorsanız bu tarz durumlardan kaynaklı olabiliyor. Ve burada
anne olan, anne adayı olan, olacak anne adayı olabilen, anladınız mı? Anne adayları olabilir. Lütfen, bu çok basit gibi görünebilir ama çok çok önemli bir alandır. Ki siz söylemeseniz bile çocuk zaten sizden, anneden alır bu duyguyu ama söylemek daha da büyük yara açar. Lütfen dikkat edin. Çünkü sizin de aileyle ilgili yaralarınız var. Şimdi bilinçaltı öyle bir şey ki diğer kartlarımı alırken çok böyle şey gibi düşünmeyin. 0-7 yaş arasındaki çocuk aklı diyebiliriz. Zaten o süreçte oluşuyor. O yüzden özellikle çok ciddi sıkıntılarınız olduğunu düşünüyorsanız genel olarak iş hayatında, aile hayatında, sosyal çevrede fark etmiyor. Her ne olursa olsun. Bu alanlarda bu yaş döneminize bakmanıza fayda olabilir. Tabii ki sadece bu yaş döneminde olmuyor ama birçok şeyin temeli burada atılıyor. Her ikiden sonra burada değişim, dönüşüm yapılabilecek durumlar olmadıysa, böyle bir şans elde edilmediyse katlanarak, devam ederek geliyor. Özellikle çocuğu olan arkadaşlarım, lütfen söylediğiniz şakalara bile o kadar dikkat edin ki, o kadar dikkat edin ki çocuklarınız aynı zaman ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu ve onu ne kadar çok sevdiğinizi sürekli söyleyin. Sevgiyi alan çocuk hayatının her alanında, sevgiyi alan ve sevildiğini hisseden çocuk hayatının her alanında mutlu olur. Bakın, bunu çok net söylüyorum. Bu şey değil, hayatına zorluklar gelmeyecek değil. Zorluklar da gelir, düşebilir ama o kadar güzel kalkmasını bilir ki. Ama sevgi açlığı olan bir kişi hayatta düşmeyeceği tuzak yoktur, düşmeyeceği yanlış yoktur. O yüzden lütfen, özellikle anne olan arkadaşlarım, sürekli onu ne kadar çok sevdiğinizi, onu ne kadar onun hayatınızda olduğu için ne kadar mutlu olduğunuzu lütfen dile getirin. Annelik şeyim tuttu. Çok kıymetli ama yani biz bu yaşımızda bir şeyleri değiştirip dönüştürebilmek adına o kadar çok çabalıyoruz ki en azından böyle bir imkan olan, anne olan, çocuk küçük olan arkadaşlarım o alana çok dikkat ederse en azından biz bir şeyleri değiştirmek adına uğraşacağımıza çocuklarımız böyle bir şeyle uğraşmak adına çabalamak zorunda kalmasın. Taşı sulayıp çiçek açmasını bekleyemezsin. Sevgi ihtiyacınız varsa taştan bile çiçek açmasını bekleyebilirsiniz. Değerli zaman geldi. Zaman perisi her anı dolu dolu yaşamanızı ve değerli zamanınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı istiyor. Başkalarının zamanını da boşa harcamamaya dikkat edin. Güzel. Anda olmaya çalışın. Güzel enerjilerde, güzel şeyler yaparak, güzel şeyler düşünerek gününüzü geçirmeye çalışın. Rakibin diğer insanlar değil. Senin rakibin ertelediklerin, yediğin sağlıksız yiyecekler, egon, geçmişin, olumsuz düşüncelerin ve davranışların. Senin rakibin kötü alışkanlıkların. Bir başkasına karşı değil, hayatını kötü etkileyen şeylere karşı mücadele et. Çok güzel bir deste ama keşke basımı da daha güzel olsaymış. Bugünün olumlaması: para bana serbestçe akar ve ben parayı mutlulukla, huzurla harcarım diyebilirsiniz. Parayı seviyorum, para da beni seviyor. Ben para mıknatısıyım diyebilirsiniz. Bol bol para aksın bugün hayatınıza, huzur ve sevgi aksın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.